Selam dostlar. Saatlerdir size böyle çok profesyonel bir konuşma yapabilmek için hazırlık yapıyordum. Demek isterdim ama ben arabanın içinde oturdum, arkadaşımı bekliyorum. Video çekeceğim falan diye bir psikolojik baskı hissettiğim için üzerimde kendimce şimdi basit yollu bir video çekeyim dedim. Zaten hayat kurallara sığmaz. Böyle profesyonel falan da yaşayamazsın. Genelde spontane gelişir. Hiç beklemediğin şeyler, hiç beklemediğin zamanlarda karşına çıkar. Önemli olan sen onlara ne kadar hazırsındır, ne kadar değilsindir. Onlar seni ne kadar yönetir, sen onları ne kadar yönetirsin gibi oluşumlardır. Ee, Sokakta yürüyen bir insan, örnek veriyorum, bir binaya baktığında kendince pek çok şey görür. Ayrıntı görür, özellik görür, geçmişini görür, geleceğini görür, nasıl yapıldığını görür. Ben pek bir şey anlamam. Ya da herhangi bir insan eline fotoğraf makinesini aldığında harika fotoğraflar çeker. Ben 100 yıl eğitimini alayım, yapamam mesela, beceremem. Ama duygular konusunda, ilişkiler konusunda, insanlar konusunda oldukça yetenekliyim. Bu da benim kendimce bilinç düzeyimi geliştirdiğim, yaşattığım bir özellik. Şimdi sosyal medyada pek çok hesap zaten şey yapıyor, hani bilgi veriyor. İşte tecrübeniz var zaten, aklınız var, bir şekilde çıkarsamalarınız var. Ama pek çoğu e, bilgi kargaşası oluşturuyor. Yani aslında kirlilik oluşturuyor. Bu da çok güzel bir şey değil. Bazı şeyler aslında göründüğünden daha basitler. Sandığınız kadar zor değiller. İnsan duyguları bambaşka bir özellik arkadaşlar. Yani bundan 100 yıl önce yaşayan bir insan şu an senin, benim hissettiğim benzer duyguları yaşıyordu. Benzer acıları çekiyordu. Benzer şeylere gülüyordu. Yani çok enteresan bir şey ve 100 yıl sonra yaşayan da muhtemelen aynı şeyleri hissedecek. Velhasıl kelam, hayat çok kısa. Yani ve iki tane seçeneğin var. Ya duygularını yönetirsin ya da duygular seni yönetir. Ya sen insanların sana yaşatmak istedikleri şeyleri hissedersin, onların bir şekilde kontrol altına girersin ya da karşına her ne olay çıkarsa çıksın bir şekilde onun etkisini yönetebilecek kapasitede olursun. Bunun ortası yok arkadaşım. Bunun ortası yok. Ya sen yöneteceksin ya da dış dünya tarafından yönetileceksin. Dış dünya tarafından yönetilmek genelde gerçekten çok acı verici oluyor. Bir şekilde insan kendini karamsarlık, güvensizlik, huzursuzluk, yani pek çoğumuzun yaşadığı pek çok sorunlarla baş başa bırakıyor. Kendi duygularını yönetmek ise hani bu şu demek değil öncelikle. Yani hiç acı çekmeyeceksin, hiç mutsuz olmayacaksın. Yok öyle bir şey. Acı çekmen, mutsuz olman gerekiyor senin. Yani bu en büyük ihtiyaç. Eğer sen mutsuz olmazsan mutluluğun ne demek olduğunu hiçbir zaman anlayamayacaksın. Mutluluk olarak gördüğün şeyin lezzetini, tadını hiçbir zaman hissedemeyeceksin. O yüzden senin mutsuz olman gerekiyor. Benim mutsuz olmam gerekiyor. Bir şekilde bunları yaşamamız gerekiyor. Önemli olan bunların süresi arkadaşlar. Yani bu tarz duygular genelde çok iyi misafirdir. Yani kısa süre geldiğinde sana çok şey öğretirler. Ama uzun süre kapıyı kilitleyip de uzun süre boyunca onları içeride bırakırsan ev sahibi olurlar. Ev sahibi olurlarsa da sana büyük eziyetler yaparlar maalesef. Ben eee, sosyal medyada şimdi hesaplar açtım kendimce ve yine kendimce insanlara yararlı olurum diye düşünüyorum. Neden böyle düşündüm? Yani belirli bilgi, birikim, tecrübe ve her şeyden önemlisi şunu söyleyeyim size. Yani önemli olan bilgi ya da tecrübe değildir arkadaşlar. O bilinç düzeyidir. En başında anlattığım o hani
binaya baktığında bir insanın bir şeyleri görmesidir. Ya da eline o telefon makinesi aldığında o insanın bir şekilde o bilince sahip olup en iyi hale getirebilmesidir. Bilinç düzeyi bambaşka bir olay. Yani bilgi ve tecrübe ile desteklenir. Ama herkes pek çok şey yaşıyor. Çoğu yaşadıklarından çıkarsamalar yapamıyor. Aynı hataları tekrar yapıyor. Sonra Einstein de onlara deli diyor. Einstein'ın deli tanımıdır biliyorsunuz, aynı hataları tekrar yapmak. Ben kendimce size bazı paylaşımlar yapacağım. Bu paylaşımlar, ben akıl vermeyi gibi görmüyorum olayları. Yani benim amacım akıl vermek değil. Çünkü senin zaten bir aklın var. Ben sana o aklını kullan diye bilgi vereceğim. Ama o bilgiler senin bilinç düzeyini bir şekilde destekleyecek olan bilgiler olacak. Anahtarlar olacak. Maymuncuk olacak. Pek çok kapıyı açmanı sağlayacak. Senin hayatını yönetmeni sağlayacak. Hayatı yönetmek ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Onu yönettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Gerçekten yani o kadar tarifsiz, o kadar güzel bir duygu ki yani onu görebilmeniz için, hissedebilmeniz için yaşamanız gerekiyor. Şu an pek çoğumuz dış dünya tarafından başkalarının davranışlarına, başkalarının bize söyledikleri, söylemedikleri, yaptıkları, yapmadıkları, dış dünyaya göre şekil değiştiren robotlar gibiyiz. Bizim şu anki durumumuz o. Henüz bunun farkında değilsin ama bunun da farkına varacaksın. Ya da farkına varman konusunda elimden geldiğince destek vereceğim. Özellikle şunu belirteyim. Ben ihtiyacı olmayan hiçbir insana yardımcı olamam. İhtiyacı olmayandan da kastım şu: herkesin ihtiyacı var ama pek çok insan yüzeysel yaşamayı seçiyor. Pek çok insan bir şekilde acılarıyla ya da üzüntüleriyle ya da yaşadıklarıyla karşı karşıya gelmekten korkuyor. Onun yerine yüzeysel bir hayat yaşayayım, bir şekilde devam edeyim derdindeler. Günü kurtarıyorlar. Günü kurtarmak demek ne demek biliyor musun? Günü kurtarmak demek her gün yüklerin sırtında, omzunda birikmesi demek. Düşünsene üzerine aldığın yüklerin her gün omzunda, sırtında biriktiğini ve sen onlarla yaşamaya çalışıyorsun. Nereye gidersen git yanında götürüyorsun. Yanında götürmek zaten başlı başına, yani hani güzel bir söz var. Geldiğin yerin bulutunu yanında götürürsen gittiğin yerin güneşini göremezsin. Öyle bir şansın yok senin. O yüzden o sırtınızdaki yükleri atmanın en mantıklı yolu, mantıklı da demeyeyim, en doğru yolu bir şekilde o yüklerden kurtulmak. Hatta çok güzel bir hikaye var arkadaşlar. İki tane bedevi yolda yürüyor. Zaman eski zaman. Ondan sonra bunların ikisi de din adamı tabii. Bir ırmak kenarına yaklaşıyorlar falan böyle. Irmak kenarında bir kadın görüyorlar. Kadın karşıya geçmeye çalışıyor ama bir türlü işte geçemiyor gibi bir hali var. Din adamlarından bir tanesi kadını sırtına alıyor, ırmaktan karşıya geçiriyor ve orada bırakıyor. Sonra günlerce yol almaya devam ediyorlar ama öteki din adamı hep bir huzursuz, hep bir sıkıntılı, hep bir surat asma modunda falan. Yani diyor ki, ne oldu diyor, sorun ne, neden bu şekilde davranıyorsun, hep suratın atık falan. Ve durumu açıklıyor. Diyor ki işte diyor bir din adamıyız, bizim diyor kadına bakmamız diyor, günah bizim diyor. İşte kadına bakmamamız gerekirken sen bir kadın alıp da nasıl diyor sırtını alıp işte vücuduna değdirip karşıya geçirirsin. Adam gülümsüyor, diyor ki ya diyor tamam diyor, ben diyor bir kadını sırtıma aldım ırmağın bir ucundan ve ırmağın diğer ucunda bıraktım. Ama diyor dostum diyor, görüyorum ki diyor sen diyor günlerdir o kadını sırtında taşıyorsun diyor. Velhasıl kelam bir şekilde yüklerimizden kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Yüklerden kurtulamadığınız sürece hayat çok ağır gelecek. Konuşma sürem de bitiyormuş bu arada.